Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dikişe başlangıç serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk bölümde makinemizi tanıdık ve makinemizi dikişe hazır hale getirdik. İplik takmayı, masura sarmayı ve bunun gibi makine üzerindeki diğer özellikleri öğrendik. Eğer o videoyu izlemediyseniz önce ilk videoyu izlemenizi öneririm. Bu seriyi ben hiç bilmeyenlere yönelik yaptığım için bugün yine bir ürün dikmiyoruz. Bugünkü amacımız tamamen makinenin mantığını kavramak ve elimizi dikişe alıştırmak. Bu nedenle düz dikişi öğreneceğiz. Biraz da zikzak dikişinden bahsedeceğim. Bugünkü videomuz için ihtiyacımız olan tek şey böyle basit bir pamuklu kumaş. Bunun için ekstra bir kumaş almanıza gerek yok. Evinizde olan herhangi bir kumaş kullanabilirsiniz. Ama kumaşın penye, jarse veya esnek olmamasına dikkat edin. Çünkü bu dikişi biraz zorlaştıracaktır. Esnek kumaşlar için ayrıca farklı bir iğne kullanılıyor çünkü. Dikiş makinesini kullanmaya başladığınızda yaşayacağınız problemlerden birisi dikişi düzgün devam ettirebilmek, düz bir çizgide ilerlemesini sağlamak. Onun için de size 2 tane yöntem göstereceğim. Birincisi çeşitli araçlar yardımıyla düz bir çizgi çizmek ve onun üzerinden ilerlemek. Diğeri ise elimiz zaten makineye alıştıktan sonra kullanacağımız makinenin kılavuzlarıyla kumaşın çizgisini birleştirerek oradan ilerlemek. Buna ek olarak siperlik de kullanabilirsiniz. Başlarda çok yardımcı oluyor. Şimdi sırayla onları göstereceğim. Kumaşımızı aldık. Bir cetvele ihtiyacımız olacak. Onun dışında böyle çizgi taşı diye bilinen bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz bunu. Bunlarla çizebilirsiniz. Onun dışında bir de bu şekilde böyle uçan kalem diye geçer bu. Buhar yoluyla yani ütü yoluyla uçuyor bu çizdiğiniz yerler. Bu şekilde kalemi bir kere aldığınızda şu içleri de alarak aynı kalemden devam edebilirsiniz. Çünkü kalemler yanlış hatırlamıyorsam 30 lira gibi civarında. Ama uçlar toptan alırsanız daha uyguna geliyor. Çok bir performans beklemeyin bunlardan bu arada. Çok hızlı bitiyorlar. Ama ben çoğunlukla bunları kullanıyorum açıkçası. Şimdi ikisiyle de çizelim. Mesela şuradan bir hat çizeceğim. Bunu ne kadar sık yaparsanız, yani ne kadar sıktan kastım, ne kadar çok çizgi çekip denerseniz eliniz o kadar alışır. Bu da bu şekilde. Bir tane de kırmızıyla çizelim. Bu çok gözükmüyor aslında ama koyu kumaşlarda tabii daha fayda edebilir. Dediğim gibi çok belli olmuyor. Tekrar böyle geçelim. Bu bahsedeceğim birinci yöntem. Şimdi diğer yönteme geçiyorum. Burada dikiş plakası üzerinde gördüğünüz dikey çizgiler var. Bu çizgiler referans almanızı sağlayan çizgiler. Burada uzunluklar da dikiş payı uzunluklarını gösteriyor aslında. Ne kadar pay bırakmak isterseniz oraya göre hizalayabilirsiniz aslında. Ama genelde 0,75-1 santim dikiş payı bırakabilirsiniz. Ürüne göre de değişiyor bu arada. Örneğin ayağı indirdik. Birazdan dikiş yapacağız zaten. Ayağı indirdikten sonra bu hizayı kumaşla tutuyoruz ve buraya bakıyoruz. Hiçbir zaman iğneye bakmıyoruz. Tamamen bu kumaşın ilerlediği yola bakıyoruz. Ek olarak bu şekilde satılan siperlik dediğimiz bir malzeme var. Bunun burası mıknatıslı oluyor. Bunu dikiş plakasına mesela diyelim burada, yani biraz daha yardımcı oluyor aslında. Tutmak istiyoruz. Kumaş buraya gelmesin diye dikiş dikerken bu siperlikten yardım alıyoruz aslında. Şimdi her ikisini de göstereceğim. Bir önceki videomuzda masurayı mekiğe takmayı aslında göstermiştim ama tekrar gösteriyorum. Mekik elimizdeyken çentik bu yönde, masurayı takıyoruz. Şuradaki çentikten de geçirip ufak bir tık eder. Elimize alıyoruz. Masuramız saat yönde dönüyor. Doğru. Daha sonra şöyle az bir ip bırakıp çentiği çekip takıyoruz.
Şimdi alt ipliği üste çıkaralım. Şöyle biraz elimizi tutalım üst ipliği. Volanı çevirerek alt ipliği yukarı alalım. Bakın geldi. Daha sonra böyle arkaya doğru bırakıyoruz. Şimdi makinemizi açalım. Bir önceki videoda dikiş adım uzunluğu, tansiyon ayarı, dikiş desenleri, zikzaklardan bahsetmiştik aslında. Bu videoda sadece bu ayarları yapacağım. Şu an dikiş adım uzunluğumu 2,5'ta tutuyorum. Tansiyonum 4'te. Düz dikiş desenini seçtim. Zikzak ayarını zaten ellemiyorum. Şimdi şuradaki mavi çizgiyi takip edeceğim. Ayağı indirdim arkadan. Şimdi şöyle bir detaydan bahsedeyim. Normalde bakın iğnemiz yukarıda. Ben pedala bastığım anda iğne yukarıya doğru. Çünkü onu çeken bir şey olmadığı için çıkabilir. O yüzden dikişe başlamadan önce şöyle arkadan ipliği tutarak volanı çevirip iğneyi kumaşa bir batıyorum. Daha sonra dikişimizi yaparken hiçbir zaman kumaşı ittirmiyoruz veya buradan çekmiyoruz. Sadece yönlendirebiliriz. Pedala basıyorum. Dikişin başında ve sonunda geri dikiş yapmamız gerektiğini söylemiştim. Geri dikiş pedalına basıyoruz ve tekrar pedala basıyoruz. Dikişimiz burada sağlamlaştı. Şimdi normal devam edelim. Bakın ben sadece yönlendiriyorum. Tutmasam da bu aslında ilerleyecek. Ama tabii çizgiyi kaybetmemek adına buradan sadece yön veriyorum. Dikişimin sonuna geldim. Tekrar bir geri dikiş pedalına basıyorum. Ve arkadan ayağı kaldırıyorum. Volanı yukarı çekerek iğnemi oradan çıkarıyorum. Daha sonra burada bakın artan ipi bu makinenin yanında bulunan bıçakla kesebilirsiniz. Aynı zamanda böyle bir makas yardımıyla da fazla şeyi kesiyorum. Bakın bu şekilde düz bir dikiş dikmiş olduk. Burada kullandığım 2,5'tu adım ayarı. Şimdi dikiş adım uzunluğunu 4'e getiriyorum. Bir de onu görelim. Kumaşı koyuyorum. Ayağı indiriyorum. Şöyle az önce bahsettiğim gibi iğneyi bir kez saplıyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikiş adım uzunluğunun farkını görebiliriz. Şimdi diğer bir şekilde nasıl takip edebiliriz onu gösteriyorum. Yine aynı şekilde ayağımızı indirdik. Buradaki çizgiyi takip edeceğim. Yani bakacağım yer iğne değil, buradaki çizgi. Bakın gördüğünüz gibi burada da dikişimiz gayet düzgün oldu. Az önce bahsettiğim gibi isterseniz diyelim çok az böyle burada bir pay bırakmak istiyorum. Onu seçeceğim. Bunu buraya yerleştiriyorum.
ve kumaşımın buraya kaymasını önlüyor. Bu da bu şekilde. Az önce yaptığımız pratiği ne kadar çok yaparsanız dediğim gibi sizler için o kadar faydalı olur. Eliniz o kadar çabuk alışır. İsterseniz böyle çizgi çizerek, isterseniz de makinenin referansını takip ederek ilerleyebilirsiniz. Şimdi kısaca bir tansiyon ayarından da bahsedeyim. Tansiyonu örneğin çok yüksek değeri aldığınızda veya hatalı bir değeri aldığınızda ne olduğunu görelim. Daha net görebilmek için en yüksek değeri alıyorum. 9'a getirdim. Şu an tansiyonu yüksek bir değere getirdim, yani şu an sıkı. Muhtemelen kumaşımı büzecektir. İğnemi indiriyorum. Ve pedala basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kumaşımı büzdü. Yani böyle olmaması gerekiyor. Şimdi tansiyon ayarımı 1 ile 0 arası bir değere getiriyorum. O zaman ne olduğunu görelim. Kumaşımı yerleştiriyorum. Evet. Evet, böyle yakından göstereyim. Bakın şu kısım az önce diktiğimiz yer. Gördüğünüz gibi iplik topladı. Genelde dikişlerdeki düzgün dikmeme sorunlarından en büyüğü tansiyonla ilgili oluyor. Ya böyle büzüyor kumaşı ya da böyle iplik topluyor. Tabii ki başka sorunlar da olabiliyor. Onlara ileride değineceğiz zaten. Ama normalde doğru kumaş, doğru tansiyon, doğru iğne ve doğru iplik seçtiğinizde dikişiniz sorunsuz olacaktır. Şimdi dikiş desenlerinden bahsedeceğim. Dikişe ilk başladığınız zamanlarda aslında bu dikiş desenlerine çok ihtiyacınız yok. Bütün işimizi çoğunlukla düz dikişte hallediyoruz. Ama ben yine de bu zikzak dikişlerinden birkaç tanesini göstereceğim. Diğerlerini sırayla deneyebilirsiniz. Overlock makinemiz yoksa bu zikzak desenlerini seçerek sürfüre dikişi, yani kumaşın iplik atmasını engelleyen bir dikiş atıyoruz kenarına. Şimdi şuradaki deseni seçeceğim. Bunun için bir kere kaydırmam yeterli. Eğer yanındaki mavi deseni istiyorsam bir önceki videoda gösterdiğim gibi dikiş adım ayarından sona giderek S1 ayarına geliyoruz. Oradan seçiyoruz bu desenleri. Düz dikiş dikerken bu nasıl dikiş adım ayarını ayarlıyorsa zikzak dikerken de 4'e getirdiğimizde diyelim bir önceki zikzakla bir sonraki zikzak arasındaki mesafeyi seçmiş oluyoruz. Bunu da yine 2,5 yapıyorum. Düz dikiş dikerken biliyorsunuz burada 0'da duruyordu. Şimdi zikzak yapacağım. En son ayara getirerek bakalım, daha net görürüz. 5'e getirdim. Zikzak yaparken makine ipi biraz daha fazla gerdiği için şöyle 3-2 arası, bunu deneyerek zaten zamanla öğrenirsiniz. Getirdim. Şimdi şuradan biraz keseyim. İplik atmayı görelim. Bu kumaş biraz atmıyor ama normal birçok kumaş bu şekilde kenarlardan sökülme yapabilir. Şimdi bunu engellemek için burada zikzağımın iğnemin batacağı yere göre ayarlıyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Bakın şu şekilde bir koruma dikişi atmış olduk.
Bu sökülmesini yine bir nebze engelliyor. Bu desen bu şekilde. Başka bir desene geçeyim. Desen belli olsun diye dikiş adım uzunluğumu biraz daha sıklaştırdım. Hatta daha da sıklaştırayım. Ne olduğunu görelim. Bakın bu şekilde. Daha sık yapmanız gerekiyor. 0 ile 1 arası yaptım burada. Zikzak ayarı makinemiz de bu şekilde. Dediğim gibi desenleri kendiniz deneyebilirsiniz. Bunun dışında dikiş adım uzunluğu ve zikzak adım genişliğini de değiştirerek deneyebilirsiniz. Hem de bunları yapmak zevkli oluyor. Farkını böyle deneye deneye görebilirsiniz. Makineye alışmak biraz pratik istiyor. Başlarda evet böyle her şey çok karmaşık gelebilir ama zamanla eliniz alışacaktır diye düşünüyorum. Bu videoda çok karmaşık olmasın diye bu makine üzerinde gelen ayağı kullandım. Bir sonraki videoda ayakları anlatacağım ve iğneleri anlatacağım. Makine ile birlikte gelen aparatlar var. Bunların zaten çoğu ayak, vida. Bunları bir sonraki videoda anlatacağım. Bu videomuz şimdilik bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yine beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin diyorum.